Şu an Samos'tayız. Buradan önce Mykonos'a geçeceğiz. Mykonos'tan da daha sonra başka bir adaya geçeceğiz. Kendi havuzu var hemen hemen her odanın. Çeşit çeşit birbirinden güzel tatlılar. Bir erkek çiftin evlilik teklifine şahit olduk. Bakın şöyle de elimi sokuyorum. Sanki suyun dışında gibi görünüyor. Meletis buralı. Aslında Atinalı ama biz Mykonos'tan tanıyoruz. Is he also Somali? Yannis. Arkadaşlar Samos'tan ve yıllar sonra ilk YouTube videomdan selamlar. Bundan sonra böyle daha profesyonel YouTube videoları çekeceğim inşallah. O yüzden desteğiniz benim için çok önemli. Kanalımı takip etmeniz, abone olmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız önemli. Henüz ne çekeceğimi tam olarak bilmiyorum. Bana yorumlara yazarsanız şunu çek, bunu da çekseydin daha iyi olur, şöyle yap, böyle yap. Sizin tavsiyeleriniz de benim için çok önemli. Şu an Samos'tayız. Buradan önce Mykonos'a geçeceğiz. Mykonos'tan da daha sonra başka bir adaya geçeceğiz. Size hem adım adım neler yaptığımızı anlatacağım hem de bu adalardan görüntüler paylaşıp bilgiler vereceğim. Arkadaşlar Mykonos'a bu gemiyle gidiyoruz Samos'tan. Birazdan binince içinde göstereceğim. Peki biz Türkiye'den buraya ne kadara geldik? Seferihisar Sığacık'tan Samos'a gelmemiz 30 euroydu. Yol sadece 1,5 saat sürdü, belki daha bile az. Gemiyle ise 4 saat yol gideceğiz. Ücreti 18,5 euro. Yorum sizin. Bu dev gemiler arabada alıyor. Gördüğünüz gibi. Onlar sol taraftan gidiyor. Biz yolcular da böyle sağ taraftan giriş yapıyoruz bu gemilere. Size geminin içini göstereyim demiştim ama bu gemi farklı tipte bir gemi. Çok çözemedim içini. Ama böyle terasını göstereyim şimdilik. Birlikte inelim bakalım aşağıya. Bu arada çok da kalabalık. Galiba İkarya'da, bu şu anda mola verdiğimiz adada bir festival vardı. Ondan dolayı evet, burada nihayet bir minik de olsa kafeterya olan bir kısım bulduk. Herkes böyle entelden tel kişiler de var. Şimdi geminin içine de bakalım biraz. Gördüğünüz gibi burada böyle koltuk kısımları var. Bayağı kalabalık bu kısımda. Şurada bir kafeterya daha olması lazım. Buradaki kafeteryada açık, bakalım neler satılıyor. Böyle börekler var bizdeki gibi. Şurada sandviçler var. Şurada böyle kekler, tatlılar var. İçecekler, kahve. Daha sonra fiyatlarına da bakarım. Bu arada az önce fiyatlara da baktım. Sandviçler 5 euro civarı. Tavuklu sandviç vesaire. Kahveler 3,5-4 euro civarı. Mykonos'a nihayet vardık ve şimdi otelimize gidiyoruz. Hristos bizi almaya geldi sağ olsun. Böyle bir servis aracımızla böyle ekipçe gidiyoruz. Gençler nasıl geçti yolculuk? Yorucu. Biraz. Gençler partilemeye şimdiden başladı. Mykonos'a geldik diye. Oh, eller havaya. Haydi. Haydi. Otele geldik. Burası gerçekten Mykonos'un en güzel oteli. Zaten aynı zamanda en popüler oteli de. Hemen oda turu yapalım. Yine çok güzel bir oda vermişler. Ben 2017 ya da 2018'den beri burada kalıyorum. Her geldiğim zaman. Her defasında ayrı güzel bir oda oluyor. Gördüğünüz gibi böyle her odanın, bu oteldeki kendi havuzu var. Hemen hemen her odanın. Buradan da limanı görebiliyoruz. Karşıda gemi, bizim geldiğimiz liman orası. Bir de bu açıdan da tekrardan bakalım odaya. İnanılmaz keyifli oluyor böyle kendi odanızda böyle havuzun olması. Şuradan bir de size elde sallayayım. O zaman Mykonos'ta parti başlasın.
Şimdi bir merkeze uğrayalım dedik. Otelde kısa bir dinlenmeden sonra gördüğünüz gibi sokaklar inanılmaz güzel. Gündüz vakti daha da bir güzel görünüyor buralar insanın gözüne. Bugün pazartesi günlerden, ona rağmen bir hareketlilik var ki biz daha sakin yerlerindeyiz. Birazdan daha net göreceğiz durumu. Gündüz vakti zaten daha güzel gezeriz. Size biraz Mikonos'u daha detaylı da anlatırım. Bu arada bakın, her şey göze hitap ediyor. Hiçbir estetik konusunda sıkıntı yok burada. Tabelalar olsun, işte yerdeki kaldırımlar olsun, binalar olsun. Günaydın arkadaşlar. Bu Mikonos'taki ilk sabahımız. Böyle bir manzaraya uyandık. Şahane bir manzaramız var ve böyle kendi havuzumuz da var ama henüz girme imkanı bulamadık. Şimdi bir kahvaltıya gideceğiz. İnşallah kahvaltıdan sonra gelip havuza da gireriz. Kahvaltıya geldik. Şimdi manzaranın güzelliğini göstereceğim size. Bakar mısınız? Çok iyi. Burası havuz başı, aynı zamanda akşamları gün batımı partileri de oluyor. Bu akşam geleceğiz inşallah. Şurası da kahvaltı salonu. Bakalım neler varmış. Çok lezzetli oluyor. Kawotago'nun kahvaltıları. Tatlılardan başlayalım. Gördüğünüz gibi çeşit birbirinden güzel tatlılar, kekler, hepsi çok güzel oluyor. Burada ekmekleri de ayrı lezzetli buranın. Gerçekten bir 5 yıldızlı ya da buranın yıldızı var mı bilmiyorum, otele yakışacak bir kahvaltısı var. Burada meyveler, sebzeler, yumurtanızı kendiniz yaptırabiliyorsunuz. Bizim gençler alıyor. Size burayı biraz daha anlatayım. Kawotago arkadaşlar, Mikonos'un en popüler otellerinden bir tanesi. Dünya Jet Sosyetesi'nin tercih ettiği bir otel. O yüzden fiyatlar çok yüksek oluyor burada. Ama gerçekten çok güzel otel. Bu havuz başı inanılmaz keyifli. Buraya girmek bile çok yüksek ücretlere tabi eğer otel müşterisi değilseniz. Gördüğünüz gibi böyle bir ortam var. Burası akşam çok şık bir restoran da oluyor. Hemen lobiye de göz atalım. Lobisi de bu şekilde. Burada oldukça ferah gördüğünüz gibi. Şurada resepsiyon var. Hep çok güler yüzlü insanlar çalışıyor otelde. Çok ilgililer. Burada değişik bir heykelimiz var. Bizim gençler de burada. Şamil, Bora ve Tuğçe. Şimdi bizim odamıza da şuradan gidiliyor. Hemen bakalım. Şurada servis araçları var. Bizi şehir merkezine getirip götürüyor ya da işte limana gitmemiz gerekirse oraya. Bizim odaya da buradan çıkılıyor. Tasarımı da çok güzel. Buradaki bütün yapıların. Bu arada bu havuzlu oda konsepti bildiğim kadarıyla ilk buradan çıkmış bir konsept. Yani Kawotago'dan dünyanın diğer her yerine buradan yayılmış bir konsept bu. Şimdi plaja gidiyoruz. Biraz saat geç oldu. Biri geçti ama Tuğçe bizim için taksi çağırdı. Nereye gidiyoruz Tuğçe? Pirinçi Pote'ye gidiyoruz. Taksi ne kadar götürüyor? 36 euro. 36 euroya. Burada biraz pahalı. Bir de mesela uygulamadan çağırdık. iMove diye bir uygulama. Buraya gelirseniz aklınızda olsun, daha ucuz. Hep birlikte böyle gidiyoruz. Şimdi taksimimizi bekliyoruz. Gelir herhalde ya. Şu arkadan da manzara çok güzel görünüyor. Şu anda Principote'ye geldik. Buranın en popüler mekanlarından, beach club'larından birisi. Şurası bizim masamız. Burada şezlonglar da var. Şezlong tutmak isterseniz 100 euro. İnanılmaz pahalı. Ama çok da gerek yok. O arkada oturup içkinizi söyleyip bir yandan isterseniz denize de girebiliyorsunuz ki denizi de çok güzel. Şimdi size daha yakından göstereceğim buranın denizini. Bayağı bir turkuaz, insanın gözünü alıyor. Şamil girdi bile denize. Şamil, nasıl su? Bayağı güzel arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Birazdan ben de gireceğim denize. Burayla ilgili anlatmak istediğim önemli bir konu daha var. Evet, burada şezlonglar var, çok pahalı. Ama hemen şu yan tarafta halk plajı kesimi de var. İsterseniz havlunuzu serip oradan denize girebiliyorsunuz.
Yunanistan'ın güzel yanlarından biri de bu. En pahalı beach club'larda dahi bunu yapabiliyorsunuz. Hiç kimse hiçbir şey demiyor. Evet, böyle bir restoran alanı var. İsterseniz burada yiyip içip denize girebilirsiniz. Otele dönmek için taksi çağırdık. Yine bu Sprinter mıydı bunun adı? Bunlardan geldi. Gün batımı için otele döndük ama parti var dediler. Partiden ziyade daha böyle sakin bir ortam var gördüğünüz gibi. Yaklaşalım. Şu anda güneş şu gördüğümüz büyük dev geminin arkasına geçti. Burada bir şeye mi şahit oluyoruz? Evet. Bir erkek çiftin evlilik teklifine şahit olduk. Enteresan bir an oldu bu da. Neyse, bize mutluluklar dilemek düşer. Nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Ama ilginç bir tesadüf oldu tam çekerken böyle. Fakirhanemize döndük gençler. Özlediniz mi evi? Biz de bari kendi balkonumuzda parti yapmayalım mı? Bence daha keyifli oradaki ortamdan. Gerçi dediler 1 saat sonra başlayacak hareketlilik. Yine de bir gidip bakarız. Bu arada otelin her yerinde bu eşek heykelleri var. Bazı odalarda da var. Bu Mikonos'un eskiden eşek sayısı çok fazlaymış. Muhtemelen ona vurgu yapmak için artık pek kalmamış. Eskiden ulaşım daha çok eşekle sağlanıyormuş burada. Bakalım odamızın gün batımı manzarası nasıl? Tuğçe hemen çekmeye başlamış bile. Tuğçe'nin önüne geçerek ben de size gösteriyorum. Çok belli olmuyor ama yine de güzel. Kamera inşallah yansıtabiliyordur. Şimdi havuza girelim mi gençler? Gençler birbirinin fotoğraflarını çekiyor burada. Ama çekilmeyecek gibi değil. Videoda çekim diye. Demin Tuğçe girmişti. Bu sıcacık suya soğuk dedi. Ben de mi böyle pozlar versem acaba? Ne oldu ya? Şuradan beraber de alacağız. Çığlıklar attığına değdi mi? Arkadaşlar, bu YouTube işi gerçekten çok zormuş. İnsan ne yapacağını bilemiyor. İşte onu mu şarj edeyim, bunu mu şarj edeyim, neyi çekeyim derken lütfen YouTuber'ların kıymetini bilin. Ben zaten zor olduğu için başlamak istemiyordum. Ama artık başladım, daha da iyi anladım. Şu anda biz oteldeyiz. Burada da bir parti var ama önce Mikonos'un merkezine gidip bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra da eğlenceye orada devam edeceğiz. Bakalım hep birlikte. Mikonos parti adası diyoruz. Peki bu parti adası haline nasıl gelmiş? Hemen size onu anlatayım. John F. Kennedy öldürüldükten sonra eşi Jacqueline Kennedy dul kalıyor. Daha sonra 1968 yılında ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis ile evleniyor. Bu arada Aristotle Onassis de İzmir doğumlu, hatta İzmir Karataş doğumlu galiba. 1900'lerin başında İzmir'de doğup daha sonra Yunanistan'a göç etmişler galiba 1920'lerde. Bunlar evlendikten sonra bu Onassis eşini Mikonos'a getiriyor 1960'ların sonunda ya da 1970'lerin başında. O dönemler burada turizm yok, bir balıkçı adası, çok da gelişmemiş ve Jacqueline Kennedy Onassis buraya bayılıyor, Mikonos'a. Daha sonra kendi dünyaca ünlü arkadaşlarını anlatıyor burayı ve işte Sophia Loren veya Brigitte Bardot gibi isimler de buraya gelmeye başlıyor ve biliyorsunuz hep bu böyledir. Ünlü isimler bir yere gelince daha sonra zengin kişiler de gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Dünya Jet Sosyetesi de Mikonos'a gelmeye başlıyor ve Mikonos zamanla dünyanın en ünlü parti adalarından birine dönüşüyor. Böyle dünyanın dört bir yanından birçok insan geliyor. Tabii ki sadece buraya ünlüler geliyor diye böyle popüler olmuyor. Mimarisini görüyorsunuz, ne kadar güzel bir mimari var ve bunu
çok iyi koruyorlar. İnsanlar gelmeye başlıyor ya da popüler olmaya başlıyor diye bu mimariyi yıkıp yüksek katlı binalar vesaire yapmıyorlar. Bakın şu yerdeki çizgiler var ya, bunları sürekli yeniliyorlar. Hep beyaz kalıyor. Ya da bu duvarlar bembeyaz. İşte kapı, pencereler, balkonlar renkli. Bu duvarların boyasını da mutlaka her sezon başı yeniliyorlar. Pırıl pırıl beyaz oluyor. Bu sadece Mikonos'ta değil, bütün Yunan adalarında bu şekilde yapıyorlar. O yüzden de turizmde kazanıyorlar. Çünkü muhafazakarlar bu konuda, muhafazakarlık dediğimiz budur. Tarihlerine, mimarilerine sahip çıkıyorlar. Şimdi ara sokaklarda kayboldum. Bizimkileri bulmaya çalışıyorum. Yemek yiyecektik. Neyse devam edeyim. Bu arada size şu vize konusunu anlatayım. Mikonos'a gelmek için Schengen vizemizin olması gerekiyor. Kapıda vizeyle maalesef gelinmiyor buraya. Zaten nasıl gelindiğini anlatmıştım. Feribotla işte biz Samos üzerinden geldik ama Sakız Adası üzerinden de buraya gelinebiliyor. Bir de yurt dışına çıkışta maalesef 500 TL yurt dışı çıkış harcı ödüyoruz. Dünyanın en saçma şeyi bu çıkış harcını ödemek. Dünyada zaten 1-2 ülke dışında eşi benzeri yok. Bir de daha kötüsünü anlatayım. Ben mesela çıkarken ödedim. Arkadaşlarımızdan biri Amerikan vatandaşı. O ödemedi. Diğerinin yurt dışında oturum izni var. Türk vatandaşı ve o da ödemedi. Yani sadece Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının ödediği bir vergi bu. Harç diyebiliriz, vergi diyebiliriz. Kimisi de haraç diyor. Çok saçma. Burası Mikonos'ta en sevdiğim sokaklardan birisi. O yüzden geçerken size de göstereyim istedim. Şurada bir Dior'un mağazası var. Onun dışında burada bir sanat galerisi var ki her geçtiğimizde mutlaka bir içine girip bakarız. O kadar çok böyle fazla... Hello. Okey, sorry. Neyse, çekmemizi istemediler. Böyle devam edelim. Bu sokaklardan devam edelim. Mikonos'un da kedisi bol, bizim Türkiye sokaklarında olduğu gibi. Yunan adalarının genelinde çok fazla kedi var. Burada geleneksel tavernalar, böyle yine mağazalar ve bizim gençler burada. Beni mi bekliyorsunuz? Hayatımı seni beklemekle geçiyor. Selamlar. Bugün farklı bir şey yapacağız. Hiç işletme olmayan bir plaja gideceğiz önce. Sonrasında da buradaki popüler mekanlardan birine hello. Popüler mekanlardan birine gideceğiz akşam üstüne doğru. Şu an araç kiralıyoruz. Bugün araç kiralayalım dedik. Bu akşam oluyorsa, daha ucuz oluyorsa bu akşam verelim, yoksa yarın. Neyse, şimdi biz anlaşma yapalım. 70 euroydu araç. Ödersek 60'a indireceğini söyledi. Son dakika kiralamamıza rağmen çok iyi bir fiyat ve bu ne marka? Skoda marka, güzel bir araca da benziyor. Genelde Fiat Panda kiralanıyor buralarda. Çok ucuz oluyor ama araçlar iyi olmuyor. Neyse, ben şu kiralama işini tamamlayayım içeri girip. Şimdi kiraladık arabamızı. Günlük 60 euro ve son dakika bence çok iyi bir fiyat. 70 dedi, pazarlık yapınca 60'a düştü nakitle ödedik diye. Daha erkenden kiralandığı zaman 40 euroya, 50 euroya daha ucuz arabalarda bulunabiliyor. Hani Mikonos hep pahalı diyoruz, evet pahalı ama bu konularda ucuz. Bir de şöyle, mesela yeme içme fiyatları, evet böyle popüler yerlere gidince adam başı 50-100 euro oluyor en az. Ama lokal seçenekler de mevcut. Mesela şehir içinde souvlaki, gyros yapan yerler var. Yani işte dürüm içinde döner ya da tavuk şiş vesaire yapan yerler. Oralarda 4.70 euroya da adam başı yiyebiliyorsunuz. Mesela öğlen orada yiyip akşam daha lüks bir yerlere de gidebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ya da full lükse de gidersiniz ya da full böyle de yiyebilirsiniz. Yani Mikonos'ta seçenek çok. Ne yapmak istediğinize bağlı tamamen. Bizim şimdi gideceğimiz plaj çok güzel bir plaj. Hiçbir işletmesi yok. Ve Mikonos'un bence en güzel plajlarından birisi. Buraya da gidebilirsiniz ama işletmeli plajlara da gidebilirsiniz. Ya da işletmeli plajların hemen yanında halk plajı olarak ayrılmış kısımlara da gidebilirsiniz. Mikonos'un güzelliği de bu zaten. İlla böyle herkese çok para harcamak zorundasın diye bir baskı yok. Seçenek tamamen size kalmış. Şimdi üstümü değiştirdim. Böyle bir tişörtümü giydim. Gömleği kırıştırmayayım mekana gitmeden diye. Yürüyoruz. Manzarayı göstereceğim. Bakın
Böyle yollardan şimdi yürüyerek plaja iniyoruz. Galiba bir 2-3 dakika yürüyeceğiz böyle. Daracık yollar, iki araba karşılaştığı zaman inanılmaz sorun oluyor burada. Ve plaj göründü. Bu yan tarafta büyük bir plaj var. Oranın adı Ayos Sostis. Bu küçük plajın bir ismi yok. Ben küçük Ayos Sostis diyorum. Burada da böyle Kikis diye bir taverna var. Çok popüler bir taverna. Rezervasyonu da almadığı için sıra beklemeniz gerekiyor. Buradan da plaja iniliyor. Bu patika yoldan. Şurada da güzel böyle tipik bir kilise var. Gördüğünüz gibi su inanılmaz güzel. Yakından da göstereceğim. Yakından daha bir güzel. Burada sadece böyle havlunuzu serip uzanıp denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Tabi gelirken yanınızda içeceklerinizi alırsanız faydalı olur. Ve şimdi göreceğiz plajda hemen hemen hiçbir yerde çöp yok. Bizde işletme olmayan plajlarda en büyük problem o. Her yerde çöpler var. Burada ise insanlar çöplerini alıp yanında götürüyor. Kimse yerlere çöp bırakmıyor. Bakın şuranın güzelliğe bakın. Minicik ama aşırı güzel bir plaj. Korunaklı olduğundan hiç dalga da yok. Buraya ne zaman gelsem ben deniz böyle dümdüz oluyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tepede mesela bir ev var. Buradaki yapılan yapılar beni rahatsız etmiyor. Çünkü çok estetik, göze hiç batmayan güzel yapılar yapıyorlar. Karşı olduğumuz şey binaların inşa edilmesi değil, çirkin, rant için kocaman binalar yapılması. Birlikte denizin içine de bakalım arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte gireceğim. İnanılmaz temiz, pırıl pırıl. Şuranın güzelliğine bakın. Şimdi bakın şöyle de elimi sokuyorum. Sanki suyun dışında gibi görünüyor. O kadar temiz. İnsan mest oluyor yemin ederim. Böyle güzel plajları gerçekten çok çok seviyorum. Είμαι σταρέα μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας το Ρώμο είναι σε τέλεια. Şimdi Mikonos'tan arkadaşların tavsiyesi üzerine böyle bir yere geldik. Turistik olmayan bir yer dediler. Bir çiftlik evi gibi bir yer burası. Lokal yemekler yapılıyor dediler. Göreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş ama ortam çok güzel görünüyor. Çok sakin, o Mikonos'un kalabalığı, gürültüsü yok burada. O arkadaşımız Meletis de burada. Meletis ne yapıyorsun? Şunu bırakayım. Hello. Nasılsın? Hello. Meletis buralı. Aslında Atinalı ama biz Mikonos'tan tanıyoruz. Oo, sen Uzo'ya başladın bile. You already drink. I'm drinking a homemade lemonade, brother. Ah, I thought it's Uzo. Okay. No alcohol today. No Only alkol. lemonade. Tamam. Biz de o zaman sadece limonata içeriz. Şimdi size etrafı da göstereyim. Böyle bir ambiyans var. Yine Meletis. Hello. Hello, welcome. Thank you. Böyle çok güzel masaların olduğu geleneksel bir yer burası. Bakalım yemekleri nasıl, ne yemekler var onu da bilmiyoruz. Göreceğiz şimdi. Bize böyle bir masa ayarladılar. Şöyle çok güzel bir pozisyonda ağaçların altında. Sokrates burada çalışıyor. Anlattığına göre buradaki bütün ürünler buradaki çiftlikte yetişiyormuş ki burası çok verimli bir ada değil. Ona rağmen burada yetiştirdikleri ürünlerle bize yemek hazırlayacaklar. Ne yemek var biz onu bile bilmiyoruz daha. Seafood mu, yani deniz ürünleri mi, et mi? Meletis'in arkadaşı Yannis de burada. Biz de onunla ilk defa tanıştık. Ekibimizi biraz daha anlatayım. Tuğçe, Instagram'dan muhtemelen tanıyorsunuz. Gözlerine aynen Sezer'in yaptığı gibi zoom yapalım Tuğçe'nin. Bora Tuğçe'nin kardeşi. Selamlar. O da İngiltere'de okuyor ama Türkiye'ye geldi. Şamil de muhtemelen Instagram'dan bilen çoktur. Birlikte her yere gidiyoruz. Grönland'ından Antarktika'sına kadar. Aa bak bu ne? What's this? This is a belly pork. Pork. Pork belly. Okay. Bu domuzmuş. Ben domuz yemiyorum ama yiyenler Put it varsa in this bilemem. pot, Aha. poison fire, Okay. and we put it for 2-3 hours. Oh. Become a slow cook pork belly. Okay. Bu 2-3 saat boyunca burada ateşte pişiyormuş bu domuz.
dekorasyonuna biraz daha göz atalım. Begonviller çok güzel. Ve bakın bu Yunan adalarında hemen her yerde böyle ahşap masa ve sandalyeler var. Bayılıyorum bu olaya. Yani bizde de eskiden böyleymiş. 1960'ların, 70'lerin ve hatta 80'lerin fotoğraflarına baktığımızda bizde de hep bu şekilde ahşap masa ve sandalyeler kullanılıyor. Hatta ben çocukluğumda bile hatırlıyorum birçok yerde. Daha sonra o plastiklere, çirkin şeylere neden geçiş yapmışız bilmiyorum. Daha ucuz diye mi vesaire. Rahat değil diyen de var. Yani rahatlıktan ziyade gayet ben bunlarda rahat ediyorum. Buna da önem vermek gerekiyor. Bu doğallığa, ahşap doğallığına, güzelliğine. İnşallah bunu öğreniriz. Ana yemeklerimiz geldi. Bu neydi Şamil? Sarımsaklı yoğurtlu sos. Bu Domates ve buranın Mikonos salatası. Mikonos salatası. Buranın peyniriyle yapılmış. Şuna ben kuymak olduğunu iddia ediyorum. ama değil. Ama değil diyor Tuğçe. göre kaymağı kaynatıyorlar. Kaymağın protein kısmı aşağı çöküyor, yağ kısmı yukarı çıkıyor. Öyleymiş. Kuymak demiş. Bir şey daha geldi. We also have Bu ne? mostra, garlic grass, kopanistia bovi, tomato, oregano and olive oil. Yani Tuğçe bize anlat. Buranın meşhur peyniri şu. Ha, orada da var. Kuponista mıydı adı? Kopanisti. Domates. Evet. Şurada patates var. Bunlar da bu patates de burada yetişiyormuş bu arada. Şu arkadaşlarımız için domuzdan sosis. Şurada da ev yapımı şarap. Bu şarap da burada yapılıyormuş. Şurada bir havuz var. O havuzda yapılıyormuş bu şarapta. Ha bu da çipuro. Bu alkollü bir içki. Ben sevmiyorum ama bu arkadaşlar seviyor. Ben uzo seviyorum. Ama şu an ev şarabı içiyoruz biz de. Evet, yamaz. Hadi yamas yapalım. Yamas, şerefe yamas. Bu karıştırılması gerekiyormuş. Okay, do it. I will Do take it it. fast, do it fast, very fast. Evet. Because it's gonna stay like this. Bakalım nasıl karıştırmasını. Fast, 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 fast. You see that it's, Is he also sommelier? Yannis? it's gonna be. Ha, This is starting like this. Meletis bir sommelier. Yannis de adaymış. Bu şekilde karıştırıyor. Bakalım tadı nasıl merak ediyorum. Ben kuymak normalde sevmem ama bu peynir olmadığı için erimiş peynir çok sevmiyorum. Göreceğiz. Whey protein. Aa bak suyu. aslında spor için çok iyi olabilir, sporcular için. Bol bol yiyelim o zaman. Şimdi yeni yemeklerimiz geldi. Bu tavuk, fırında olan tavuk. Bunu biliyorum. Tuğçe bu neydi? Ha? Dana. Dana mı bu? Güveç. Dana güveç. Bu da domuz galiba. Kuyuda izlenerek pişmiş. Ha, demin Domuz, kaburga. çektiğimiz şey. Bu da Yana. domuz bilmem nesi işte. Beli dedi. Domuz göbeği. Ben şu Tavuğun tavuğu tadından merak ediyorum çünkü tavuk da burada yetişen bir tavukmuş. Hatta şu dana değil bence o goat dediği neydi ya? Dana değil o. Keçi işte. Yemeğimiz bitti. Gerçekten çok lezzetliydi. Mekan da çok güzel, çok keyif aldık. Sohbet, muhabbet. Kişi başı da 40 euroya yakın bir tutar ödedik. Mikonos için gayet iyi bir tutar bu. Çünkü normalde birçok yerde böyle tek bir yemek 40-50 euro yani ana yemek. Burası gerçekten çok iyi ve çok keyifli. Tavsiye ederim kesinlikle. Buranın en popüler mekanlarından biri olan Alemagu'ya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Daha sonra da parti kısmıyla devam edeceğiz. Size Mikonos'un hem ücretsiz plajlarını hem de daha böyle şık mekanlarını göstermiş oluyoruz böylelikle. Şu anda 12.30 bile değil ama eğlence bitti. Çünkü Mikonos'ta 2 senedir saat 12'de böyle şehrin dışındaki eğlenceyi bitiriyorlar. Lisansları olmadığı için buna bir yasak geldi. Halk şikayet ettiği için şu anda da maalesef bitti. Ama bundan sonra herkes bu saatten sonra merkeze gidiyor, akıyor da diyebiliriz. Oradaki kulüplere gidiyorlar eğlenmeye. Bu konularda çok kuralları uyguluyorlar. Kesinlikle 12'den sonra hiçbir şekilde eğlence devam etmiyor.
Şu anda Cavotago'nun havuzlu odasındayız gördüğünüz gibi ve fotoğrafçı arkadaşımız, kendisi Kıbrıslı, Nikos da diyebiliriz. Şu an çekim yapıyor, Tuğçe'nin çekimlerini yapıyor. Nikos, say hi to Turkish followers. Nikos Türkçe'de konuşuyor, çok güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel konuşmuyor da Türkçe biliyor. Kıbrıslı olduğu için kendisi. Burada çekimleri yapıyoruz. Bayağı güzel bir oda ya. Biz şimdi bir kafeye gidiyoruz bir şeyler yiyelim diye. Sonrasında da kasabayı gezeceğiz. Merkezi gündüz gözüyle size oraları da göstereyim dedim. Tuğçe de nihayet hazırlanıp gelmiş. Yine çok güzel görünüyor maşallah diyelim. Tuğçe'ye böyle sade renkler çok yakışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hep söylüyorum öyle rengarenk giyinme. Ya işte beyaz, siyah, mavi böyle renkler çok yakışıyor. Gözlerini de öne çıkarıyor. Daha bir yakın alalım. Bakar mısınız gözlerin güzelliğe? Tuğçe için yorumlara maşallah yorumlarınızı da Nazar bu. bekliyoruz. Nazar değmez. Aynen öyle. Mikonos deyince akla gelen ilk şeylerden biri de bu gördüğünüz tarihi değirmenleri. Gün batımında herkes bu değirmenlere gelip fotoğraf çektiriyor. Yukarı kısımda paralı olanı var. Ona gitmenize gerek yok. Aşağılarda böyle daha otantik görünümlü, restorasyonu henüz yapılmamış daha güzel değirmenler var. Şimdi sokak aralarından merkeze iniyoruz. Burada bile binalar inanılmaz güzel gördüğünüz gibi. Şu mimariye bayılıyorum. Çok basit beyaz boya, ahşap pencere, kapı ve merdiven. İnanılmaz güzel yani. Sadelik güzeldir arkadaşlar. Her şeyi sade yapalım. Ben giyim kuşamda bile sadeliği tercih ediyorum ki mimaride daha da önemli bu. Burası sanırım buralı bir ailenin evi olabilir. Çünkü otele ya da turistik bir yere benzemiyor. Burası daha lokal halkın evi gibi, evleri gibi. İnmeye devam edeyim. Gerçi burada adanın nüfusu 10.000. Yaz kış yaşayan nüfus. Ama kışın galiba artık çok daha fazla Yunanlar kadar ya da en az Arnavutlar da oluyormuş. Arnavutlar çünkü buraya çalışmaya çok geliyor. Şu anda sokaklardan merkeze doğru iniyoruz. Bizim gençler gördükleri her kapıyı, pencereyi ya da kapı pencereden... Deniz şeyi. Aa, güzel olmuş. Sonra bak kapı şeyine. Ha, dikkat etmemiştim. Detaylara da... Evet, detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Bizim gençler gezinmeye, incelemeye devam ediyorlar. Tuğçe'nin dediği gibi bakmak var, görmek var. Görecek şekilde bakmalıyız her zaman. Genelde buranın yerli halkı daha yaşlı kesim. Benim genç arkadaşlarım da var buralı ama çoğu otel vesaire işlettiği için merkezde çok vakit geçirmiyorlar. Kışın da bol bol seyahate gidiyorlar. Farklı ülkelere gezmeye. Çünkü artık buranın halkı çok zenginleşmiş durumda. Bizde de nasıl Bodrum'un, Alaçatı'nın yerel halkı zenginleştiği gibi ama şu farkı var. Burada hiç kimse malını, mülkünü başkalarına satmıyor. Kendileri işletiyor. Ya da atıyorum büyük bir yatırımcı varsa gelip buranın yerel halkıyla ortak oluyor. Yani arazilerini satmıyorlar. Adalarına, kültürlerine sahip çıkıyorlar ve akıllılık yapmış oluyorlar. Çünkü başkalarını zengin etmek yerine ucuza satıp kendileri daha zengin oluyorlar. Buraları işleterek. Şurada da bir banka var. Yine geleneksel mimaride. Burada daha önce hiç görmediğim bir mimari, bakın şu sarı bina. İlginç yani. Burada böyle bir bina gördüğüme şaşırdım. Burası başka bir sokak. Yine geleneksel mimarinin olduğu. Ve bakın tabelalar her yerde çok basit. Yani masası, sandalyesi. Gerçekten insan özeniyor bu sadeliğe. Bizim de çok güzel yerlerimiz var. Ama maalesef bu şekilde koruyamıyoruz. Tuğçe bir mağazayı gezmeye girdi. Biz de bakalım neler varmış. Neler var Tuğçe burada? Aa, senin üstündekinden o. Evet. Ha, birebir aynı. Bu markadan mı almıştın? Evet. Çok iyi. Fiyatlar nasıl? Hemen fiyatları da öğrenelim. How much is this? The dress, the mannequin wears, yes. 520. 520. Oo, epeyce varmış. Bu Yunan markası mı? No, Brezilya'da. Brezilya markası. Ha, ama belli bak renklerinden de doğru. Brezilya modelleri gibi. Markalardan he is doing a YouTube channel. Excuse me? He is doing a YouTube channel. Oh. Yes. So it's the same brand on you as well? Bu da çok güzel. Olsun. Ah, the name is Farm Rio. Okay. Okay, okay. Rio de Janeiro, Brazil. Okay.
That's it. Yani Mykonos'u gezerken böyle dünyaca ünlü farklı markaları da burada bulabiliyorsunuz. Bahsetmek istediğim bir şey var. Bu binaların kenarında gördüğünüz gibi şöyle oturma alanları var. Taştan yapılan. Burada da var görüyorsunuz. Birçok yerde var burada. Bunlara pesulaki deniyor. İzmir'deki eski Rum binalarında da var bu pesulakilerden. Çok mantıklı bir şey. Çok keyifli. Oturma alanları bunlar. Ben de bu restorasyonlar konusunda çok uzman olan Seda Özen'den, mimar kendisi, öğrenmiştim bu bilgiyi. Ben de size aktarmış olayım. Bakın burada da var aynı şekilde. Bakın Küçük Venedik şu binalarıyla ünlü. Hemen denizin dibindeki renkli balkonları olan bu binalarıyla ünlü. Burada bir aile çok tatlı bir şekilde gün batımını izliyor. Şu ileride Sea Satin Market var. Hemen şeylerin aşağı tarafında, değirmenlerin. Orası da popüler bir mekan. Akşamları orada da eller havaya müzik oluyor yemekten sonra. Gayet eğlenceli olabiliyor. Günaydın. Bugün artık son günümüz Mykonos'taki. Hatta son günümüz değil, son saatlerimiz. Kahvaltımızı yapıp feribota atlayıp döneceğiz. Mykonos'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet, çok güzel bir yer burası. Ben de hep sürekli geliyorum. Neden geliyorum ben de bilmiyorum bu kadar sık ama aslında ben küçük adaları çok daha fazla seviyorum. Hem daha ekonomik bu küçük adalar hem de bence çok daha keyifli. Ama Mykonos'u da size gösterip anlatmak istedim. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Takiplerinizi de bekliyorum.